Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere menekşe bakımı ile ilgili 3 önemli püf noktadan ve yöntemden bahsedeceğim. Özellikle menekşelerinizin bu şekilde bol bol çiçeklenebilmesi için bu 3 yönteme mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Sizlere şimdi menekşe bakımında ilk yapmanız gereken birinci yöntemden bahsedeceğim. Birinci yöntem, menekşeleriniz çiçekleri solduktan sonra yapmanız gereken ilk yöntem. Bu tarz bütün çiçekleri solan ve yaprakları çürümeye başlayan, sararmaya başlayan menekşelerinize ilk yapmanız gereken birinci püf nokta budama yapmak. İlk olarak solan çiçekleri saplarıyla beraber hepsini tek tek kesiyoruz. Bu işlem özellikle menekşenin yeni çiçek çıkarmasını kolaylaştırmak için, çünkü sürekli üzerinde kuru çiçeklerle duran bir menekşe çiçek çıkarımını daha da zorlaştırır. Bu yüzden mutlaka solar solmaz menekşelerinizin solan çiçeklerinizi kesin mutlaka. Bakın bunlar solan çiçekleri ve bunları tek tek kestim ve bundan sonra yapraklarına bakmanız gerekiyor. Yapraklarda da bakın bu şekilde çürüyen ya da çürümese bile sararmaya başlayan ve özellikle eski olan, yaşlı olan yaprakları budamanızı tavsiye ederim. Çünkü eğer kesmezsek çok yaşlı yapraklar olursa bu gücünü daha çok yapraklara verir ve çiçek çıkarımını zorlaştırır. Hemen bu çiçeğim için de aynı yöntemi uyguluyorum. Evet, şimdi çiçek açtırmak için ikinci metoda geçiyoruz. Bu da yumurta ve sirke kullanma metodu. Bununla gübre hazırlayacağız. Bu yöntem için eğer orkidelerinizde gübre olarak sirke kullanacaksanız yumurta ile birlikte kullanmanızı tavsiye ederim. Elimdeki sirke üzüm sirkesi. Sizler istediğiniz sirkeyi de kullanabilirsiniz. Önemli olan elinizde herhangi bir sirkenin olması. Ev yapımı doğal sirke de olabilir. Bu daha iyi sonuçlar verecektir. Bakın ilk elimde yumurta kabukları var. Bu yumurta kabuklarını ben güneşte kuruttum bu şekilde. Ve daha sonra yumurta kabuklarını toz haline getirdim. Toz halinde eğer yaparsak çok daha hızlı reaksiyona girecektir. O yüzden sizlere hemen yumurta kabuklarını nasıl toz haline getirdiğimde göstermek istiyorum. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Evet, gördüğünüz üzere yumurta kabuklarını bakın blenderdan geçiriyorum ve toz haline geldi. Bu şekilde toz haline gelen yumurta kabuklarını bütün çiçeklerinizde kullanabilirsiniz. Toz haline gelen yumurta kabukları çok daha çabuk sonuç verecektir. İçerisinde zaten bol miktarda kalsiyum var biliyorsunuz yumurta kabuğunun içerisinde. Şimdiki karışımı bakın, bir yemek kaşığı yumurta kabuğu tozunu bir cam şişenin içerisine koydum. Ve üzerine sirke koyacağım. Sirkenin miktarı yumurta kabuğunun bir parmak geçecek kadar olmalı. Yarım su bardağı kadar bakın sirke koyuyorum. Bu bardak 200 milimlik yani 100 milimlik bir sirke koydum ben. Hemen üzerine boşaltıyorum. Bakın bu şekilde üzerine boşalttım. Yumurta kabukları toz halinde olduğu için gördüğünüz üzere asit ile birleşince hemen reaksiyona girdi. Bunu da zaten köpürmesi ve içerisindeki kabarcıklardan anlayabilirsiniz. Bu işlemi yapmamızın nedeni yumurta kabuğunda yüksek oranda kalsiyum var. Fakat biz bu kalsiyumdan %100 yararlanamıyoruz. Yumurta kabuğu içerisindeki kalsiyum karbonat halinde ve suda çözünmüyor. Biz de kalsiyumu yumurta kabuğundan çıkarabilmek için bu şekilde asidik asit ile muamele ettik. Ve böylelikle bu işlem gördüğünüz gibi tepkime veriyor. Bunu ilk başta 1 saat kapalı bir şekilde bekletin. Daha sonra 2 gün boyunca ağzı açık bir şekilde bekletebilirsiniz. Evet, 2 gün beklettiğimiz yumurta kabuğu ve sirke karışımı artık dinlendi ve gerekli olan kalsiyum artık açığa çıktı. Şimdi bunu süzmemiz gerekiyor. Süzmek için bir tülbent kullanıyorum ve üzerine bu karışımı döküyorum. Evet, sirke özellikle antimikrobiyal ve antioksidan özelliği taşır. Fakat gördüğünüz gibi yüksek asit oranı var.
Eğer bunu direkt çiçeklerimize vermiş olsaydık bu tepkimeden de anlaşıldığı üzere çok zararlı sonuçları olabilirdi. Şimdi bu karışımı kesinlikle çok fazla vermiyoruz. Çünkü şu anda burada yüksek oranda kalsiyum var. Ben 1 litre suya 10 mililitre hazırlamış olduğum bu yumurta kabuğu ve sirke karışımından koyacağım. Bakın 1 litrelik suyun içerisine şu anda 5 mililitre koyuyorum ve üzerine 5 mililitre daha koyarak toplamda bu ölçüye göre yaptım. Fakat sizler evinizdeki çiçek sayısına ya da bahçeniz içinde kullanabilirsiniz. Sebzelerinize göre bu işlemi ayarlayabilirsiniz. Evet, içerisine döktükten sonra karışmasını sağlayarak bunu şimdi nasıl kullanacağımızı da göstereceğim. Menekşeleri bu suyu vermeden önce toprağını kontrol ediyorum. Menekşe toprağı her zaman nemli olması gerekiyor. Çok kuru olursa eğer solmaya başlar. Çok da su verip kesinlikle öldürmeyin. Çünkü aşırı sulamalarda menekşelerin yaprakları çürüyebiliyor. Ölçü olarak bakın alt saksı doluncaya kadar veriyorum. Yani çok fazla vermiyorum. Bakın yukarıdan verince alt saksıda bu kadar su birikiyor. Bu da çekmesi için yeterli. Evet, sonuçlarını sizlerle paylaşacağım. Menekşelerimin son hali bol bol çiçekli. Bunun için 3. metottan da bahsetmek istiyorum. Bu çok önemli bir nokta, bol ışık alması. Bunu her videomda genelde bahsediyorum. Fakat gerçekten bol ışık alan, yeterli ışık alan çiçekler her zaman daha çok çiçeklenir, daha hızlı büyür. Bu yüzden bu aşamada menekşelerinizi pencereye yakın ama direkt güneş almayan, yapraklarını yakmayacak şekilde olan aydınlık bir yere koymanızı mutlaka tavsiye ederim. Eğer bu anlattığım 3 püf noktaya dikkat ederseniz menekşeleriniz bol bol çiçek açacaktır. Özellikle şu anda sonbahar ayında olduğumuz için menekşelerin çiçeklenme dönemi, sıvı bitki besinleriyle menekşelerinizin çiçeklenmesini de destekleyebilirsiniz. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.